Dostlar merhaba, arkadaşlar merhaba. Herkes iyidir umarım. Evet, magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri tartışacağız, konuşacağız sizlerle. Hande Erçel, Pınar Deniz, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu. En güzel, en güzel, en güzel avukat hangisi? Hepsi avukat karakterine büründü. En son şimdi Afra Saraçoğlu avukat rolüyle kameraların karşısına geçiyor. Sizce en çok o rol kime yakışır? Onu da konuşacağız. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim ve Afra Saraçoğlu, e, Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı, oynayacağı, kameralar karşısına geçecekleri sinema filmiyle ilgili olarak da sizlerin düşüncesini çok merak ediyorum. Onu da konuşacağız. Güllü olayındaki gelişmeleri konuşacağız. Güllü'nün vefatıyla ilgili yaşanan gelişmeleri konuşacağız ve ünlüler dünyasında çok ilginç bir boşanma olayı var. Onu konuşacağız arkadaşlar. Ve daha başka konuşacağımız ilginç konular da var. Sizlerin gelmenize geldiler. Arkadaşlar geldiler. Dilek Şenyurt nasılsın? İyi misin? Almanya'dan, Frankfurt'tan özel abonem, özel üyem. Bugün teşekkürler. Bugün sevgili arkadaşım, astrolojinin prensesi İpek Can Bulat aramızda yok. Çünkü İpek Hanım e, biraz soğuk algınlığı, biraz değil bayağı soğuk algınlığına yakalandı. Üşütmüş kendisi. Dün banyo yaptıktan sonra deniz kenarına çıkıp hava almak için biraz yürüyüş yapmış. Tabii yani belki de ıslaktı saçları filan. İstanbul'da da hava bir iki gündür esiyor. Bugün de hatta yağışlı ve fena halde üşütmüş. Telefonla konuşurken bugün katılamayacağını söylemek için aradığında sesi çok kötü geliyordu zaten. Yani o sesle ekrana çıkıp anlatması onun için de zor, dinleyen için de zor. Çok geçmiş olsun. İyileşebilirse yarın birlikte olacağız. İyileşemezse artık iyileştiği zaman beraber yayın yapacağız. Çok salgın var diyor Dilek Şenyurt. Hastaneler dolu maalesef diyor. Özel abonem Dilek Şenyurt. Sermin içi sağlam nasılsın? Zahra merhaba. Ee, Dilek evet geçmiş olsun İpek Hanım'a diyor. İpek Hanım'a geçmiş olsun. İpek Hanım'ın da bize anlatacağı güzel hazırlık yapmıştı. Oysa ki bir gün öncesinden güzel konular olduğunu söylüyordu ama önemli olan sağlık. Güllü merhaba. Çiğdem nasılsın? Onur Akay'ı ben de çok özledim arkadaşlar. Onur Akay da tabii kendi işleri, güçleri. Ee, Onur Akay'la bugün günlerden Salı, Perşembe günü birlikte olacağız. Ee, Kuzey nasılsın? Kuzey Evren. Kuzey Evren merhaba. Semra Karadaş merhaba. Sahil teşekkür ederim. Canlı yayını merakla beklediğini söylüyor. Ege burada. Ege sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Çiğdem Aslan Argun burada. Hepimiz iyiyiz çok şükür. Dostlar, Oruç ve Eleni ikilisini izliyor musunuz? Taşacak bu denizi seyrediyor musunuz? Nasıl tuttu dizi değil mi? İlk bölümü izlediğim zaman söylemiştim. Müthiş bir dizi bu demiştim ve Ava Yaman'ı çok methetmiştim sizlere. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç oyuncu kazandık demiştim. Çok başarılı bu kız, çok büyüyecek demiştim ve Ava Yaman hakikaten hızla tırmanıyor. Dizinin ilk bölümünde Instagram'da takipçi sayısı bu kızın 9.000'di. Ava Yaman'ın. Şimdi 4. bölüm yayınlandı. 4 mü 5 mi yayınlandı? 415 bin takipçisi var şu anda. Tabii daha bu artacak. Bu 415 bin takipçi 900 binlere çıkacak. 1 milyonu aşacak. 4 milyon 5 milyon olduğu günleri göreceğiz Allah izin verirse. Yükselecek, yükselecek, yükselecek Ava Yaman. Belli çünkü. Hamurundan belli. Oyunculuğu çok iyi. İnşallah kendisini daha da geliştirir. Daha çok genç. Daha iyi yerlere gelir. Ve partneri Orucu oynayan Burak Yörük.
Ne güzel bir ikili oldular değil mi? Burak Yörük o kadar çok sevildi ki o da eski oyuncu. Çocuk yaştan beri oyuncu Burak Yörük. Şu anda 30 yaşında, 9 yaşından beri oyuncu. Sular seller gibi oynuyor görüyorsunuz değil mi? Kendisine biçilen karakteri ne kadar güzel canlandırıyor. Doğaçlama da yapıyor kerata fark ediyorum. Bir de her bölümde sopa atıyorlar karakterine. Ulaş'tan yemişti. Kimdi Ulaş? Koçeri. Ne Koçeri? Adil Koçeri'den bir dayak yemişti. Çünkü karşı köy ya onlar, rakip köy. Bir ondan sopa yemişti El yanında. Yine El yanında El ilk sevgilisinden dayak yedi. El onun yanında soruyor Adil'in kız kardeşi kim bu diye. Benim ilk aşkım diyor Eleni. Ve o ilk aşkı Oruç'u patalıyor. Ya Oruç'a yazık her bölüm dayak yiyor. Çok sevdi seyirci Oruç'u. Ve Oruç nişanlı ama Eleni'ye tutkulu. Aynada kendisine aynada bakarak Allah'ım diyor ne olur diyor bana günah yazma diyor ne olur diyor benim diyor ilk nişanlımdan sapmama izin verme bana izin verme ne olur ben nişanlıyım diyor. Ben diyor başka tarafa bakmayayım gözüm kaymasın diyor. Çünkü Eleni'ye de tutkulu. Oruç çok sempatik. İşin içinden çıkamıyor ve Oruç'a da mikrofon uzatıyorlar gazeteciler. Oruç'a da mikrofonu uzatıyorlar ve TT oldunuz diye soruyorlar. TT oldunuz, Oruç'un durumu hakkında ne diyeceksiniz diyorlar. O, Oruç'la ilgili de şöyle söylüyor. Merhabalar, dün TT oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Oruç'a ben de üzülüyorum. Biraz empati yaparsak Oruç'un çok zor günlerden geçtiğini görürüz. Belki daha da zor günler bekliyor onu diyor Burak Yörük. Ee, Ben de üzülüyorum Oruç'a. Yanlış kararlar aldığı konusunda seyirci haklı. Belki de ya da haklı değiller mi bilmiyorum. Kendilerini Oruç'un yerine koysunlar. Ne yaparlardı? Biraz öyle düşünmek, empati yapmak lazım. Oruç kardeşim seni çok seviyoruz diyor kendi kendine. Ve öpüyorum diyor. Orucu öpüyor. Ya nişanlı ama Eleni'yi seviyor. Başkasıyla nişanlı ama Sevcan'la nişanlı değil mi? Eleni'yi seviyor. Her bölüm dayak yiyor demişim. Evet. E, Eleni, insanlar Burak Yörük'ü çok sevdiler. E, atsa nişan yüzüğünü bu ikilemden kurtulacak. Belki o zaman Adil Koçeri'nin de sempatisini kazanacak. Çünkü Adil Koçeri Eleni'yi babası gibi sahipleniyor. Gerçekten de babası değil mi? Sonra çıkacak ortaya. E, Hem nişanlı hem Eleni'ye meyilli. Adil Koçeri de ondan da çok gıcık oluyor. Fakat nişanı alsa bu sefer kendi ailesiyle arası çok kötü olacak. Allah kimseyi orucun yerine koymasın diyorum. Siz de diyorsunuz dostlar. Nurhayat, Ümran, Sıla Deveci uçak kazasından konuşuruz sanmıştım diyor. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ülkece başımız sağ olsun. Evet ama yani onu uçak kazasını haber programlarında konuşmak lazım. Biz burada magazin konuşuyoruz. Tabii ki acı büyük, acı büyük. Başımız sağ olsun. Ancak askeri uçağın düşmesiyle ilgili haberleri haber programlarında konuşmak gerekir arkadaşlar. Sıla Deveci ben o diziyi hala izlemedim diyor. Sıla Deveci çok şey kaçırıyorsun. İzlemelisin. İzlemelisin. Sıla dizi izledikçe bağımlı oluyorum çiftlere diyor. Dünkü depremi hissetmedim. Dünkü depremi hissetmedim. Her gün deprem oluyor ülkede.
Her gün deprem oluyor. Eee, yani geçmiş olsun. Artık 5.2, 5.5 sıradan depremler bunlar. Allah beterinden korusun her zaman. Nelida Manzano Arjantin'den. Hola Nelida nasılsın, iyi misin? Lydia bonjour Bilal diyor. O Onur hissediyordur Akçay'da tabii ama onlar da çok alışkınlar. Çocuklar, de yıllardır zaten depremle bir arada yaşıyoruz. Ve özellikle Balıkesir, Sındırgı, işte Akçay, oralarda sürekli olarak yazdan beri kaç kere 5'in üzerinde deprem oldu. Dolayısıyla, çok çok şiddetli olmadıktan sonra insanlar paniklemiyorlar. Ya, ben Japonya'dayken birkaç kere Japonya'ya gittim, görevli olarak, televizyoncu, gazeteci olarak. Japonya'da yüksek katlı bina enderdir, azdır, çok azdır. Tokyo'da, başkentte. İşte bu depremden dolayı ve onları da çok sağlam yaparlar. Yani depremle birlikte bina böyle sallanır deprem şiddetliyse ve yıkılmaz. Yüksek katlı bir otelde kalıyoruz. Yüksek bir otelde kalıyoruz. Ben de 32. katta filan, 30-32. kattayım. Ve odada tabii ki tek başıma akşam yemeğe çıkmaya hazırlanıyorum. Bir sallantı oldu. Bir sallantı oldu. Bayağı hızlandı filan. Önce yavaş sonra bayağı hızlandı. Tabii çok tedirgin oldum ve fırladım odadan. Japonya deprem ülkesi biliyoruz. Bir depreme yakalandım. 32. kattayım. Odaya girdiğim zaman da her yerde uyarılar var. Böyle olağanüstü durumlarda, deprem, yangın gibi durumlarda neler yapacağız? Okuyorsun, kapını kapattığı zaman arkasında kocaman uyarı var. İşte asansörleri sakın kullanmayın. Tamam, asansörle inmem aşağı. Evet, yani haklılar. Hemen aklıma o geldi ve asansöre binmedim. Yangın merdivenlerinden, otelin içinde, kenarında yangın merdivenleri var ve bizdeki gibi değil, kapılar her zaman açık. Yangın merdivenleri son derece kullanışlı, inmesi rahat ama 32. kat iniyorsunuz. O zaman da çok daha gencim. İndim aşağı koşarak. Tabii nefes nefese kalıyorsunuz. O 32 kat düşün ne kadar genç olsan. İndim, lobiye indim, baktım herkes normal. Herkes normal. Benden başka koşturup da oraya gelen yok. Herkes normal ama herkes işinde o anda ne yapıyorsa, kimi kahvesini yudumluyor, kimi resepsiyonda işiyle meşgul, kimi müşteri yeni gelmiş valizlerini işte taşıttırıyor, bel boya filan. Ben bir panik filan geldim. Onu insanlar öyle görünce ben de tabii normalleştim. İster istemez ortama uyumak lazım. Of dedim, oturdum bir yere. Ondan sonra bir su söyledim filan, sakinleştim. Sonra tabii ki bunu biliyorum ama o olayı yaşayınca daha iyi bir kere daha anladım. O kadar çok oluyormuş ki benzer depremler orada ve insanlar son derece güvenli yapılarda oturduklarına inandıkları için hiç telaşlanmıyorlar, hiç korkmuyorlar. Bu onlar için panik yapacak bir şey değil. Ve sonra öğrendim ki işte 6.1 o sallantıyı hissettiğim deprem. İstanbul'da buna benzer bir deprem oldu yazın. Yani insanlar nasıl sokağa kaçacaklarını bilemediler. Yani haberler günlerce o konu tartışıldı. E, Yani Allah korusun ama alışkın olunca tabii panik olmuyor. Onu söylemek istedim dostlar. Çiğdem Aslan Argun, evet. E, Yani tavsiye ediyorum. Tabii herkes izliyordur mutlaka. Oruç ve Eleni'yi izlemeyenler zannetmiyorum fazla olsun. Yurt dışından bile daha henüz çok fazla satışı yapılmadı. Birkaç ülkeye satıldı ama daha yeni olduğu için dizi insanlar bekliyorlar ki ülkeler alacak olanlar e, dizi stok olsun öyle alalım. Ama birkaç ülkeye satıldığını duydum, bağlantısının yapıldığını duydum. İnsanlar izliyorlar YouTube'dan. Bir şekilde giriyorlar, yurt dışından insanlar biliyorlar. E, Eleni ile Oruç'u ve Taşacak Bu Deniz dizisini arkadaşlar. E,
Yeni başlayan diziler içinde en iyisi. En iyisi yeni diziler içinde. Geçen seneden gelen diziler içinde de Uzak Şehir'le birlikte e, Uzak Şehir var. Yani Eleni'yi zorlayabilecek, şeyi taşıyacak, bu denizi zorlayabilecek. Diğer diziler o kadar başarılı değiller. Geçen seneden gelen diziler içinde de. Sizlerin beğendiğiniz dizi hangisi? Selda merhaba. Sıkıcı değil. Yani şiddeti mesela ben şikayet ettim. Üçüncü bölümde falan çok şiddet oldu. Ondan sonra baktım şiddet de azaldı tekrar. O belli bir bölüm içinmiş o. Senaryonun o kısmında şiddet çok yoğunmuş. Azaldı. Ama bakıyorsunuz şimdi Çağatay Ulusoy'un dizisi, Demet Özdemir'le dizisine hep şiddet. Hep tabanca, hep silah, hep kavga. Hep yani bir reis var. Hep bir mafya düzeni var. Yani tamam reyting yapıyor ama bizim insanımız kavgayı, dövüşü sever. Silahı sever, silahlı mücadeleyi sever. Öyle reyting olmaz olsun. Ben sevmiyorum şiddetin olduğu yapımları, dizileri sevmiyorum arkadaşlar. Öyle diziler oynatırsanız yıllardır oynatıyorsunuz. Kurtlar Vadisi'ymiş, işte Çukur'umuz bir sürü oynatırsanız toplumda bu hale gelir. Şiddetten başımızı alamıyoruz. Her gün sokaklarda, caddelerde insan öldürülüyor ülkemizde. Her gün herkes birbirine sıkıyor. Ne kadar rahat sıkıyordu geçen gün Beyoğlu'nda. Gördünüz mü barın önünde motosiklet geliyor. Orada duran birisiyle tartışıyor, kavga ediyor. Ondan sonra bir anda 3 kişi oluyorlar, adamı dövüyorlar. O adamın apartmanın içinden bir arkadaşı çıkıyor elinde tabancayla. Diğer adamlara rahatça sıkıyor. Tak 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 tak. Seyrettiniz mi gündüz vakti? Nasıl bir toplum olduk biz ya? Bu nedir ya arkadaşlar? Onu sıkarken hiç düşünmüyor musun? O adam ölürse sen hapse gireceksin, yıllarca yatacaksın. Yaralanırsa da öyle hapse gireceksin. En az 2 sene yatacaksın. Bu nasıl bir düşüncedir? Bu nasıl bir kültürdür? Nasıl bir eğitimsizliktir bu? Anlamak mümkün değil. İşte bu hale geldik. Medya maalesef e, bu konularda son derece dikkatsiz. Ülkenin kültürünü, ülkenin sosyal yapısını yozlaştıran bir medyamız var. Yani televizyonlar, diziler. Evet, Yalı Çapkını çok güzeldi. Yalı Çapkı'nın ilk bölümü, ilk senesi, ilk sezonu çok güzeldi. Diğer sezonlarda ne yazık ki orada da abuk subuk şiddet olayları, mafya, şu bu vardı yani. Yalı Çapkı'nın içinden bizim başrol oyuncularımızı çıkarın, gerisi onların olsun. Yani bizim başrol oyuncularımızı, bizim sevdiğimiz iki genci çıkarın, gerisi onların olsun. Onlar istedikleri gibi mafya dizisine dönüştürsünler, çeksinler, devam etsinler. Bizim arkadaşlar Afra ile Mert, şimdi bu sinema projesi vardı ya, sinema projesi sonbaharda gerçekleşecekti sinema filmi projesi. Ancak ikisinin de başka bağlantıları olunca sinema projesi ne yazık ki önümüzdeki seneye kaldı. O sinema projesiyle ilgili olarak e, 2 tane değişik senaryo olduğunu duydum. Birisi biraz yine böyle e, işin içinde rakip ailelerin olduğu bir senaryo. Diğeri ise daha bir aşk dizisi, aşk filmi. E, iki gencin hikayesi, birbirini seven iki gencin hikayesi olarak, hani genel olarak detayları bilmiyorum. Siz Afra ile Mert'in sinema filminde nasıl bir hikayede oynamalarını istersiniz? Senaryoları nasıl olsun istersiniz? Senaryo demeyelim. Senaryo hikayenin daha bölümlere göre e, detaylandırılmış hali biliyorsunuz. Genel olarak hikayesinin nasıl olmasını isterseniz bunu yazın lütfen, konuşalım.
Bugün 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü, biliyor musunuz? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü. Ee, Bir diğer adı da Bekarlık Bayramı. 90'lı yıllarda Çin'in bir üniversitesinde 4 bekar erkek öğrenci, sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok demişler. 4 bekar öğrenci ve demişler ki bekar insanlara özel bir gün olması lazım. Bugünün tarihi de 11-11 olsun. 11 Kasım 11-11 olsun. Neden 11-11 olsun? Çünkü bir rakamı yalnızlığı temsil ediyor. 4 tane yan yana bir de yalnızların bayramı gibi düşünülmüş. 4 tane bir, 11-11. Ve zamanla Çin'de bu kabul görmeye başlayınca e-ticaret platformlarının içinden en ünlüsü olan Ali Baba bugünü alışveriş festivaline dönüştürmüş. Bu e-ticaret platformları çok akıllı ya, dünyanın her tarafında, bizde de. İnsanların cebindeki parayı almak için ne türlü numaralar, neler keşfediyorlar. Yani ve o günden beri bu Ali Baba'nın bu 11-11'i Bekarlar Günü, Dünya Bekarlar Günü'nü sahiplenip yaygınlaştırmasıyla öyle bir hale gelmiş ki dünya üzerinde Black Friday vardır, biliyorsunuz değil mi? Kasım ayı içinde e, Kara Cuma, hani en çok alışverişin yapıldığı, fiyatların en dip olduğu e-ticarette Black Friday, onu bile geçmiş arkadaşlar. Bu Dünya Bekarlar Günü'nde yapılan alışveriş sayısı ve özel indirimlerle dünyanın en büyük online alışveriş günü haline gelmiş. Yani işi yine alışverişe çevirdiler. Diyorlar ya, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü ticaridir diye. Haklılar ya. Yerden göğe kadar haklılar bunu böyle olduğunu söyleyenler. Hediye alıyorsun, çiçek alıyorsun. İşte bekarlar gününe de ne alacaksın? Kendine bir şey alıyorsun. Kendine güzellik yapıyorsun. Kendime sürpriz yaptım. Yani vardır ya, e, ya da bekar bir arkadaşına bir hediye alıyorsun. Erkeksen bekar bir kız arkadaşına hediye alıyorsun. Haydi ondan sonra siz couple oluyorsunuz. Couple. Ne diyordu Afra Saraçoğlu? Couple değil. Çift yani. Çift değil. Sevgili oluyorsunuz. Ondan sonra da sevgililer gününü kutlarsınız. Sonra da ayrılırsınız. Nimet Çalık. İkisi de çok güzel seviyor. Aşk filmi olsun diyor Nimet Çalık. Aşk filmi mi olsun? Ee, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ikisinin de şu anda oynayacağı diziler var. Ya oynasınlar o dizilerde. Tamam, kabul, o dizilerde, ama bizi ilgilendiren onların birlikte bir yapımda oynamaları, birlikte bir şeyi paylaşmaları, bir sevinci, bir mutluluğu, bir emeği paylaşmaları. Bunu çok istiyoruz. Yalı Çapkını'nı o yüzden çok özledik. Yoksa Yalı Çapkını'nın içinde sevmediğimiz çok fazla unsur vardı hepimizin. Vardı. Senaristlerini sevmedik mesela 8. 10. bölümden sonra senaristlerin yaptıklarını. Hele ikinci sezon, üçüncü sezon hiç sevmedik. Hiç sevmedik. Yani ne bileyim ben, yapımcısını sevmedik. E, Yani girip çıkan karakterleri hiç sevmedik. Oyunculara sözümüz yok. Onlara verilen, biçilen görevleri hiç sevmedik. Yani bazıları, o mafyatik tipler filan. Afra Saraçoğlu ile evlenmek isteyen. Hep linç yiyorlardı. Hep linç yiyorlardı. Afra'yı çok özledik. Mert Ramazan Demir'i çok özledik. Onların aşkını çok özledik. Aşklarını dışarıya yansıtmalarını çok özledik. Gerçek sevgili olup da rol yapmak zorunda kalmalarını, onlara verdiği etkiyi, baskıyı, hoşluğu, bunu dışarıya yansıtamamalarını, yansıtma arzusunu, özellikle Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le sevgili olduğunu yansıtma çabasını ama yansıtamamasını ve Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le dışarıya çıktığı zaman, sevgili olarak görüntülendiği zaman aslında mutlu oluyordur değil mi arkadaşlar? Sevgilisiyle yakalandığı zaman Afra Saraçoğlu, mesela o denizde öpüşürken yakalandılar ya, ne güzel sahnelerdi onlar. Asla hiçbir filmde, hiçbir dizide öyle bir şey olmaz, yapmazlar. Gerçek hayatta o. Mesela orada tüh yakalandık falan
olmamıştır. Özellikle Afra Saraçoğlu. He? Mert Ramazan Demir erkek olarak belki sorumluluğu hissetmiştir kendini yapımcıya karşı filan. Ama Afra içten içe mutlu olmuştur değil mi? İşte benim bu sevdiğim erkek ya. Yani göğsünü gere gere bak biz sevgiliyiz, aşığız. Mert'i özledik gerçekten magazinde de yok ülkeyi terk etti Mert. Yan yana oynadıkları zaman her şeyin iyisi oluyor Afram diyor. Thor, Ay Yıldız, eee, Ümran Keleş, Ay Yıldız çok özledim çok. Ağlatmayın bizi diyor Sevgi Şen. Dilek Şenyurt, onlar Afram dizide gerçek aşklarını gösterdiler ve ilkleri yakınlaşma sahneleri olarak Afra ilk sahneler onunla yaşandı Mert ve Afra. Evet yani onları biz gerçekten gerçekten çok sevdik. Dilek Şenyurt, Türk dizi tarihinde ilkleri yaşattılar. İşte onların da bize giderken dizi biterken filan hay alasmadık demeleri lazımdı. Bir mesaj vermeleri lazımdı. Bir final paylaşımı yapmaları lazımdı. Bunu yapmadılar. Ondan dolayı insanlar biraz kırgın oldular Afra'ya ve Mert'e ama internet özel bile yapıldı. Evet ama onlara da hak vermek lazım arkadaşlar. Ayrılık onlar için de çok zordu. Diziden ayrılık, dizinin bitmesi, Yalı Çapkını'ndan ayrılık. Çok değişik ruh halleri vardı. Mutlaka üzüntülülerdi. Bir yerde o yoğun çalışmanın bitmesi onları özgürleştirdi. Tatil, şu bu filan önlerinde kapılar açıldı. Askerlik Mert'in önünde filan. Ama bir yandan da artık güzel bir rüya bitmişti. Bir rüyaydı Yalı Çapkın'ın seti onlar için de. E, Her sette bu kadar mutlu olamazlar. Çünkü birbirlerini seven iki insan olarak aynı setin içindeydiler. Mesela ondan sonra Afra Saraçoğlu bir başka setteydi. O tanıtım setini söylemiyorum. E, Bu Pera setindeydi. Mesela Pera setinde yine keyifliydi mutlaka ortam, o Çanakkale'nin güneyi filan oralar cennet, Assos, şu bu arkadaşlar, setteki arkadaşlar filan ama Afra Saraçoğlu asla Yalı Çapkını'ndaki tadı alamamıştır. Çünkü Yalı Çapkını setinde sevdiği insanla her gün birlikte oluyordu. 14 saat, 15 saat. Bunun keyfi çok büyüktür tabii. Yani insan kendini yorulduğunu bile hissetmez. Öyle değil mi? Kendini yorgun bile hissetmez. Ben niye hep afram konuşur oldum sizlerle? Neden hep afram konuşuyoruz? Niye böyle oldu? Ya çekim süremiz de olacak. Hep afram konuşuyoruz. Beni de kendinize benzettiniz. Çok seviyorsunuz biliyorum Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i. Çok zor Bilal Bey diyor. Milk, Sito, Ümran Hande ve Barış. Başka hiçbir konu konuşmayalım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konuşalım ister misiniz? Hep öyle konuşalım. Ha? İster misiniz? Hep Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konuşalım. Afra'nın saçları nasıl olmuş diye başlayalım, devam edelim mesela. Olur mu? Dilek Şenyurt, kolay değil oyuncu olmak. Başlı başına ruhun çeşitli karakterlere girip çıkıyor. Esas karakteri korumaya alıyorsun. Oyuncu olmak çok zor diyor Dilek Şenyurt. Çok güzel olmuş saçlar, bayıldım. Saçlar çok güzel olmuş, bayıldım diyor. Afra'mı daha ciddileştirmek için, Afra'yı ya, daha ciddileştirmek için bu saçı yaptırdılar ama yani e, kızın saçını kesmişler. Peruk olamaz mı? Afra saçını niye kestirsin ki? Daha evvelden de kestirmek istemişlerdi. Peruk takmıştı öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, Yani ve tamam günlük idare eder ama öyle ahım şahım bir saç değil bence. Ve üzerindeki ceket, lacivert ceket, pantolon, takım filan. Yani sıradan duruyor. Afra Saraçoğlu çok daha muhteşem giyindirilmeliydi. Çok daha havalı, ramp, böyle yüksek topuklu filan. Yere bastığı zaman herkesin dönüp bakacağı filan böyle bir avukat olabilirdi. Kolunun altında çantası.
Blazer bir ceket, ince kumaştan, böyle tril tril, he? Mini etek ya, illa da kadında mini etek yani. Etek, minisini bilmem ama etek yani. Hafif diz üstünde. Yani Afra Saraçoğlu gencecik bir kız. Niye böyle olgun bir yaşa büründürmeye çalışıyorsunuz? Yani onun o şirin güzelliği olmasa, yüzü olmasa genç olarak göremeyeceğiz ki zaten. Yani yüzünden alıyoruz o elektriği, o güzelliği, o gençliği Afra Saraçoğlu'nun. Bir de konuşurken çok bıcır bıcır, öyle değil mi? Çok şirin değil mi? Espriler falan da yapıyor. Duruyor duruyor bir şeyler patlatıyor. Normal akarken konuşması ağzından çok güzel espriler çıkıyor ve o esprilere kendisi gülmüyor. Etrafındakileri hayran ediyor konuşmasını. Etrafındakiler bayılıyorlar konuşmasına. Böyle de bir özelliği var. Dikkat ettiniz mi Afra Saraçoğlu'nun? Ya bu Mert Ramazan Demir bir an evvel gelsin, sete ziyaret etsin onu ve o set ekibiyle fotoğraf çektirsin. Nasıl olsa aynı yapım şirketindeler. Eee, işe yarasın bari Onur Güven Atam ve Mert set ekibiyle fotoğraf çektirirken ikisi de istemiyorum. Tamam, biri ekibin bir ucunda dursun fotoğrafın, biri diğer ucunda dursun. Yeter ki aynı karede olsunlar, hatıra fotoğrafı diye. Eee, yani bir görelim mi ya ikisini? Özledik değil mi çocuklar? He. Onlar kalbimizde diyor Dota Sel. Beğenmiyorsanız beğen yapmazsınız tabii. Beğen sayısı az. Abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyenler varsa aranızda, abone olarak izlerseniz memnun olurum. Tarçın fena değil, daha iyi, daha iyi. Bu zor bir ameliyattı Tarçın'ın ameliyatı arkadaşlar. İlaç kullanmaya devam ediyor ama daha iyi. Gittikçe de daha da iyi oluyor. Teşekkür ederim. Dilek Şahirt ama OGM şunu unutuyor. Aframı kimse unutmaz, unutturamaz. Onları kalbimize kazıdık. Daha çok bağlanıyor insan. Dilek Şenyurt daha çok düşünüyor, özlüyoruz. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Sevdiğim bir haber paylaşmak istiyorum. 10 Kasım'da Atatürk'ümüzü andık ya. Allah rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Ona ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize. Anıtkabir'de Atatürk'ün kabrini dün 1.219.148 kişi ziyaret etmiş arkadaşlar. Bu rakam tarihteki en yüksek 10 Kasım ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçmiş. 1.219.148 kişi atamızın kabrini ziyaret etmiş dün 10 Kasım'da ve bu rakam en kalabalık ziyaret 10 Kasım'da şimdiye kadar en kalabalık rakam arkadaşlar. Gurur duydum. Gurur duydum ve 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 dostlar, Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan fiziği, çalışkanlığı, sahne performansı hakkında bir söylenti çıktı. Ajda Pekkan Uzak Doğu'dan bir gençlik iksiri getirtiyor. Yani iksir bir ilaç, içilen bir şey, içilen böyle sıvı bir şey getirtiyor ve o sayede bir karışım bu, bitkisel bir karışım. O sayede böyle dinç 79-80 yaşında ama sapasağlam ve sahneye çıkıyor. 2 saat, 2,5 saat, 3 saat program yapıyor. Haftada bir sahneye çıkıyor ve çok da başarılı, dimdik, hiçbir falso vermiyor ve yine çok güzel, yine çok bakımlı. O ileri yaşına rağmen bunu gençlik iksirine borçlu diye bir haber yapıldı. Bunu Müge Dağıstanlı, sevdiğim gazeteci arkadaşım, hani gerçek magazinci Müge, bunu böyle bilin. E, Ajda, Ajda Pekkan'a sordu bu durumu. Gençlik iksiri getirttiğiniz doğru mu Uzak Doğu'dan? Şişesi 25.000 dolar. Şişesi 25.000 dolar. 25.000 dolar ne yapıyor? 1 milyon liradan fazla, 1.050.000 lira filan.
Bu doğru mu diyor. Ajda Pekkan da bunlar doğru değil. Asla böyle bir şey yok. Benden illa bir iksir istiyorlarsa söyleyeyim diyor. Ilık suya, bakın dinleyin Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı. Gençlik sırrı. Ilık suya bir tatlı kaşığı pekmez katıyorum. Ve azıcık limon damlatıp içiyorum. Ben ulaşılmaz, aşırı pahalı şeyleri sevmem diyor Ajda Pekkan. Ne yapıyormuş Ajda Pekkan? Ilık suya bir tatlı kaşığı pekmez katıyormuş ve azıcık limon damlatıp içiyormuş. Ulaşılmaz, aşırı pahalı şeyleri sevmem diyor Ajda Pekkan. Ve gençlik, genç görünme sırrının da bu yaptığı karışım olduğunu söylüyor. Tabii bunu aç karnına içmek lazım sabahları. Ilık suya. Eda Ece ve Kaan Yıldırım Netflix'in Sevgililer Günü filminde başrolü paylaşacakmış. Eda Ece'yi ben çok beğeniyorum. İnsan olarak da kaliteli bir insan, oyuncu olarak da yetenekli bir hanımefendi. Kaan Yıldırım da epeydir yoktu ortalıkta. Pınar Deniz'in kocası. Kaan Yıldırım da hayranı çok olan bir oyuncu. Sevgililer Günü filmi o kadar çok çekildi ki dünya üzerinde. Hele Hollywood bunu kaç benzerini yaptı. Ama izlemesi çok keyifli. Tutma garantisi olan bir film türü, Sevgililer Günü filmi. E, Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyorlarmış senaryosunu. Bu bir film olduğu için dizi senaristlerine sözleşmede öyle müsaade edilir. Bir film teklifi aldıkları zaman senaryosunu yazması için onu yazabilirler. Orada da çalışabilirler. Kendi işlerini aksatmamak kaydıyla. Demek ki onlar da sözleşmeyi öyle yapmışlar. Bir yandan Kızılcık Şerbeti'ni yazarken bir yandan da bu sinema filmini yazmışlar. Film daha önce benzerleri çok yapılan bir konu demişim. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen bir kadının aşka dair yaşadıkları eğlenceli bir şekilde anlatılacak. Eğlenceli, neşeli, evde oturup da ailece izleyip işte gülmek isteyenler, hoşça vakit geçirmek isteyenler. Zor değil yani, bu tür filmlerin tutması da çok kolay. Hele böyle Amerikan platformlarında falan çok kolay. Sinemaya koysan sinemada gişe yapmıyor filmler. Sinemada bakmayın öyle okuyoruz yok 300 bin izlendi yok 200 bin izlendi ilk 3 gün falan. Tamam öyle de eski rakamlar yok. Sinema filmleri ne yazık ki sinemada filmler iş yapmıyor. Bakın Mahsun Kırmızıgül ne diyor? Sinema filmi yapmak istiyorum ama seyirci yok. Sinemayı ucuza mal etmek gerekiyor. Oyuncuların istediği ücreti görüyorsunuz. Oyuncular yani gerçekten yüksek ücret istiyorlar ama onların da hakkı. Hayat çok pahalı. Ya Amerika'ya gidin ya, bir oyuncu 20 milyon dolar alıyor ya bir filmde başrol. 20 milyon dolar alan var, 30 milyon dolar alan var, 15 milyon dolar alan var. En ucuzu 10 milyon dolar alıyor, en ucuzu başrol. Mahsun Kırmızıgül bizim oyuncular istediği ücret diyor, bizi zorluyor, yapımcıları zorluyor diyor. Ya oyuncular ister ve alırlar. Oyuncuların hakkıdır. Ben burada Mahsun'a katılmıyorum. Yani zorsa o zaman çekmeyeceksiniz. Ne yapalım? Bu dönemde böyle geçecek. Ne yapalım yani, olmuyorsa olmuyor. Bu Amerikan platformları da herkese çalışmıyorlar. Onlar da kendilerini çok garantiye alıyorlar. Zaten kendileri karar veriyorlar bir filmin çekilip çekilmeyeceğine. İstedikleri işe giriyorlar. Yani mesela çok önemli bir çok önemli bir yönetmen, yapımcı bu Netflix'e ya da diğer Amerikan platformlarına gidip de Türkiye'deki ben şu filmi çekmek istiyorum, şöyle bir senaryo var aklımda dediği zaman bunun bir garantisi yok ki. Yani o platform bunu kabul etmeyebilir de. Eee, Oradan para peşin geldiği için bazı yapımcılar bunu tercih ediyorlar. Platformlara gidip filmi teklif edip çekmeyi tercih ediyorlar. Satıyorlar filmi yani. Ama şu anda
bu işler çok zorlaştı arkadaşlar. Dizi işleri de çok zorlaştı. Artık dizi tutmayınca kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Biraz daha deneyelim, biraz daha oynayalım, oynasın dizi. Belki 5. bölümden sonra sevilir, belki 6. bölümden sonra tutar filan. Kimse artık böyle davranmıyor. Tutmadı mı kaldır. Çünkü her bölüm en az 20 milyon liraya mal oluyor. Her bölüm milyonlar gidiyor. Dolayısıyla dizi sektörünün eski tadı yok. Bakın daha şimdiden 4 dizi kaldırıldı. Beşinci de kaldırılmak üzere. Eski tadı yok dizi sektörünün. O yüzden ne yazık ki yıllar içinde yeni oyuncu göremiyoruz. Hep belli isimler etrafında dönüyor. Diziler azaldı. Yeni oyuncu nerede oynatacaksın? İşte iyi ki bir Ava Yaman çıktı. Bir Burak Yörük, yılların oyuncusu çocuk. Bu diziyle öne çıktı, tanıdık. Yani yıllardır sektörde ama hiçbir zaman parlayamamıştı. Tamam, bu dizinin onlara faydası oldu. Ava Yaman diye bir oyuncu sektöre kazanıldı ve Burak Yörük'ün ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördük. E, Ama bizim oyuncularımız her zaman altın değerinde. Kim onlar? Siz onları tanıyorsunuz. Kim onlar? Türkiye'nin en başarılı genç oyuncuları, en çok sevilen, en çok iş yapan, en çok kıskanılan. Dilek Şenyurt, dizi sektörü vallahi tüm sektörlerde dünyanın küresel kriz halinden devam ediyor. Bütün sektörler etkileniyor. 2026 yılına hatta çok dikkat edilmesi gerekiyor. Artık bir kuruşun bile kıymetini bilmek lazım. Bravo. Bravo Dilek Şenyurt Almanya'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşıyor. Ve orada Almanya'da dünyanın en büyük, en önemli ekonomilerinden birinde doğdu ve yaşıyor. Ülkelerinden birinde doğdu ve yaşıyor. Dilek Şenyurt böyle söylüyorsa, Alman ekonomisinde yaşayan bir insan böyle söylüyorsa düşünün artık ki onların yaşam standardı Türkiye'nin çok çok üzerinde. Enflasyonun yılda sadece %1, 1,5 olduğu bir ülkede yaşıyor ve 60 yıldır böyle, savaştan böyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle. Yani savaştan çıktıktan sonra 10 yılda düzeltti Amerika'nın yardımıyla Almanya durumunu ve o zamandan beri böyle. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Onlar bile ekonomik krizden söz ediyorsa bizler çok tedbirli olmalıyız. Her kuruşumuzun hesabını yapmalıyız harcarken arkadaşlar. Bu bireyler olarak da böyle. Çalıştığımız iş dallarında da böyle olması gerekiyor. Dizi sektöründe, sinema sektöründe de böyle olması gerekiyor. Yapımcıların da böyle davranması gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bugün bu kadar olsun, olur mu? Peki, yarın yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.